Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size yine çok güzel, çok kolay ve pratik bir bebek yeleği ile geldim. Yine 0-1 yaş arası çalışacağımız bir model ve gerçekten pratik bir şekilde örebileceğiniz bir model hazırladım size. Baştan sona nasıl yapıldığını size anlatacağım. Kolayca öreceksiniz. 2 tane 100 gramlık ipim var. Şöyle Tunç Bebe Benekli diye bir ip. İpim 100 gram, bakın 100 gram 300 metrelik bir ip. 2 tane ip bu şekilde hazır. Tığımız da bakın şöyle göstereyim, 3 milimlik 3 ya da 3,5 milimlik bir tığ kullanarak yapabilirsiniz. İpin önerdiği tığ da 4 milim. Ama sık örüyorsanız, eliniz sıkıysa 4 milimi deneyebilirsiniz. Normal bir ölçüde örüyorsanız 3 ya da 3,5 milimlik bir tığ kullanarak örmeye başlayabilirsiniz. Şöyle bakın, tekrar göstereyim. 0-1 yaş arası gayet güzel bir yelek hazırlayacağız. Öncelikle ipimizle tığımızı buluşturalım ve şöyle başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olarak benimle birlikte örmeye siz de başlayabilirsiniz. Çok sıkı olmayan 77 tane zincir çekerek başlayacağız. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 77 tane zincirimi çektim. 3 zincir, bakın 1, 2, 3, 4. zincire geri döneceğiz. 3 zincir bırakıp 4. zincirime geri döndüm ve buraya bir trabzan yaptım. Tekrar sıradakine bu baştaki zinciri de sayarak 12 tane trabzan elde edeceğiz. Birinci önümüz için 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın şöyle. Burada zaten 12 tane yazdı. Şöyle 2 zincir ve bu son battığım trabzanla aynı yere batıracağım. Bakın şuraya. Buradan kol için trabzanlar çıkartmaya başlayacağız. 16 tane birinci kolumuz için trabzan çıkartacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şöyle 16 tane trabzanı hazırladım. 1, 2 zincir çektim ve yine son battığım yerden batacağım. Bakın şöyle ve arka için 22 tane trabzan hazırlayacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Şöyle bakın. 22 tane. 2 zincir, 1, 2 zincir ve yine son battığım yerden başlayarak 16 tane trabzan çıkartacağım. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 1, 2 zincir. Şöyle göstereyim yine. 16 tane de ikinci kolumuz için ve şimdi ikinci önümüz için 12 tane trabzan hazırlayacağız. 3. Şu başlangıç ipimi de şöyle bakın aldım şuradan. Arada götüreceğim onu. Bakın araya aldım. Buradan devam ettireceğim. Hafif çektim. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane trabzan yaptım. Şunu da şöyle çektim. Ve bakın bu 12 tane de ikinci önümüz için. 1, 2 zincir çektim ve çevirdim. Bu zinciri artık yok sayacağız. Ve hemen birinci trabzandan başladım. Bakın bu kenarda kalacak. Ve ilk zincir yerime kadar 1'e 1 batarak ilerleyeceğim. Artış noktasına kadar. Ve bakın. Hepsine 1'e 1 batarak 12 tane trabzanımı yaptım. Ve şimdi bu bir zincir çektiğim yerin içine bir trabzan, 1, 2 zincir, bir trabzan. Şöyle bakın artış yaptık. Öbür zincirlerimizde de aynı artışı yapacağız. Yani her zincir olan yere 4 köşeye de aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Bir kere daha göstereyim. Bu bölümleri böyle atlatmadan izlerseniz eğer pratik bir şekilde kurmuş olursunuz. Gerisi zaten kendiliğinden ilerleyecek ve sizi hiç yormayacak. Bakın zinciri gördüm ve buranın içine bir trabzan, 1, 2 zincir, bir trabzan. 2 tane artırmış oldum. Ve öbür iki köşede de aynı işlemi yaparak ilerleyeceğim. Sonda 4 trabzanımız kalana kadar öreceğim. Evet arkadaşlarım bakın burada 4 tane trabzanım var. 1, 2, 3. Bu da çıkış yaptığımız döndüğümüz zinciri trabzan olarak kullanacağımız zincir. 4 tane eğer ki büyük bir düğme dikmeyi düşünüyorsanız 2 zincir çekip 1, 2 atlayıp üçüncüden büyük bir düğme dikecekseniz eğer bakın. Şöyle bir düğme deliği oluşturabilirsiniz. Normal minik bebek düğmelerinden dikecekseniz eğer geri sökelim. Şimdi sonda 3 trabzan bırakalım. Şöyle bir zincir çekip bir atlayıp ikinciye batarak bakın böyle minik bir düğme deliği oluşturabilirsiniz. Sonda 2 trabzan olarak ördüm bakın. 1, 2 zincir çektim, çevirdim. Bu 2 zinciri kullanmayacağız. Şurada sadece çıkış yaptığımız dönüş için aldığımızı yaptık. Bundan sonra bu şekilde döneceğim. 2 zincir ve hemen ilk trabzandan yine başladım. Bakın ilk 2 trabzanı ördüm. Burada bir zincir çektiğim yere bir trabzanımı yaptım. Yani buradaki bıraktığımız trabzanı burada geri aldık.
ve şöyle. Bu düğme deliklerini istediğiniz sıklıkta ayarlayabilirsiniz. Ve artışlarımız hep aynı düzende gidecek. Bakın, zincirimi görene kadar ilerleyeceğim. Bakın, zincirimi gördüm. Şöyle. Şimdi bu zincirin içine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Bu kadar. Öbür köşelerde de aynı. Devamında da hep aynı. Hep bu şekilde artacağız. Toplamda 10 sıramız olacak böyle. Saydığınızda 10 sıra olana kadar bu şekilde artırarak robamızı büyüteceğiz. Mesela 2 trabzan sırası yapıp 3.'de düğme deliğini yapabilirsiniz. Ya da 3 sıradan sonra. Yani bu ara mesafeyi kendiniz belirleyin. Ne sıklıkta düğme yapmak istediğinize kendiniz karar verin. Ben 2 sıra trabzan örüp 3. sırayı örerken ip de inatlaştı. Gelmiyor. Başka zaman geliyor. Burada gelmiyor. Evet arkadaşlarım, bu kadar kolay. Ve robamızı büyütelim. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın böyle ördüm. Şimdi arkadaşlar ben 10 demiştim ama 9 sıra yaptım. 2, 4, 6, 8, 9. 10. sırayı V'ler oluşturarak devam edeceğiz. O ayrıntıyı söylememişim. 9 sıra ördükten sonra V'lerimize başlayacağız. Eğer ki bu yeleğimizi bir 6 ay daha büyütmek isterseniz, mesela 6 aydan 1,5 yaşına kadar 1-1,5 yaş arası daha ekleyeyim derseniz 10 sıra yapın. Yani artırma sıranız 10 sıra olsun. Biz 0-1 yaş için bu aralıkta bırakacağız. Çünkü burada bir de V'ler girerek devam edeceğiz. Şimdi bakın, birinci trabzanımı şöyle yaptım. Buraya bir atladım. İkinciye bir trabzan yaptım. 1-2 zincir. Aynı yere tekrar bir tane daha, bakın. Şöyle bir V oluşturdum. İkinciye atladım. Bir trabzan, 2 zincir, aynı yere bir tane trabzan. Bir atladım ikinciye. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Bakın. Bir atlayarak devam edeceğiz. Burada bir hafif genişletme de yapmış olacağız. Şimdi artış noktasına kadar bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanlarla V'lerimizi oluşturalım. Böyle bakın. Bakın şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane buraya V yaptım. Şimdi bu zincirin içine bakın. Buraya da aynı şekilde bir tane V yaptım. Artışın içine. İpimi aldım. Bir atladım. İkinciden devam edeceğim. Kolları da aynı bu şekilde dolaşacağız. Bu sıramızı tamamen bu şekilde yaparak ilerleyeceğiz. Artış zincirlerimizin içine de birer tane V yaparak tamamlayacağız. Şimdi bakın, öbür artış noktama kadar gideceğim. Tekrar göstereyim. Böyle. Kolu bitirdiğimizde burada 1-2 kalıyor. Bunu atlayacağız, 2'yi de buraya geçeceğiz. Ve böyle bakın, ve zincirin içine devam ettim. Ve yine
Bu şekilde ilerleyeceğim. Sıramızı tamamlayalım. Sırayı tamamladığımızda sona da yine tek bir trabzan, 2 zincirimi çektim ve yine buraya tek bir trabzanı yaptım. Şimdi bakın örneğimizi kuracağız. Şu V'leri hepsi bir örnek olacak. Bakın şimdi ilk V'ndeyim. Birinci trabzanını boşluğundan alarak öreceğim. Bakın boşluğundan aldım. Yani tepe noktasına batırmadım. Şuradan aradan boşluğundan aldım. Buraya bir trabzan yaptım. 2 zincir çektiğim boşluğun içine bir trabzan yaptım. Tekrar V'min ikinci boşluğundan aldım bakın. Ve bir trabzan yaptım. Bir örnek yaptık. Bakın ikinci V'ye geçtim. Önce birinci trabzanı boşluğundan alarak bir trabzan yaptım. Zincirin içine bir trabzan ve bakın şimdi ikinci trabzanını boşluğundan alarak ördüm. Şöyle. Sıradaki V'ye geçtim. Bakın. Boşluğundan aldım. Zincirin içine bir trabzan. Tekrar öbür trabzanını boşluğundan aldım. Bakın. Şöyle. Çok güzel duracak örneğimiz. Ve bak böyle her V'yi ayrı çalışacağız. Önce birinci trabzanı boşluğundan zincirin içine bir trabzan ve ikinci trabzanı boşluğundan aldım. Kolları bırakacağız şimdi. Bakın kol altına kadar örneklerimi kurarak ilerleyeceğim. Bu örneğin çok versiyonu var. Hatta 2 tane 4 tane de hırka ördüm ama farklı şekilde örülüşüyle çok güzel duruyor bu ve yakışıyor bebek örgülerine. Bakın arkadaşlar şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane örnek burada var. Şimdi şurada artış noktamızın içindeki var ya, bakın bunu da yapacağız. Artış noktasının içine yaptığımız V'ye de bir örnek yaptım. Burayı bıraktım kolu ve buradaki artış noktasının içindeki V'ye kadar geldim. Bakın şurası. Burada geçiş yaparken hiç zincir çekmedim. Aldım ipimi, buradaki V'den başladım. Bakın artış noktasının içindeki V'den bir trabzan yaptım. Boşluğundan aldım zincirin içinden ve ikinci trabzanı yaptım. Bakın kolumuz gayet güzel, ferah bir kol olarak kaldı. Bu bize yeterli. Şimdi buraları da yapıp öbür ikinci kolumuza kadar ilerleyeceğiz. Arkayı örelim. Örneklerimiz aynen bu şekilde devam edecek. Her örnek 2 sıradan oluşuyor. Bir V sırası, bir de trabzanlı sıramız var. Arkayı ördüm ve bakın artış noktasına geldim. Buradaki V'yi de örneğimi kurdum. Böyle. Ve yine bakın bu arayı bıraktım ve buradaki artış noktasının içindekine geldim. Ve şimdi yine örneğimi kuracağım. Ve sıramı tamamlamış olacağım. Bakın ikinci kolu da bıraktık. Şöyle. Ve ilerleyelim. Sıramızı tamamlayalım. Bundan sonrasında düğme deliği yapmamıza gerek yok. Sadece ben bu trabzanlı yere 3 tane sığdırdım. 2 trabzan sırasından sonra bir düğme deliği bakın. Şöyle 1, 2, 3 tane oldu. Ve sıramızı tamamlayacağız.
Çok sıkı ördüyseniz eğer bir bakın, kontrol edin. Tığınızı değiştirmenizde fayda var. Çünkü çok sıkı örerseniz bebek örgüleri taş gibi olur ve çocuğun sırtında hiç güzel durmaz ve rahatsız edici bir görüntü olur. Hem de bebeğinizi rahatsız eder. Ördüğünüz örgüyü yumuşak düşürmeye çalışın. Bakın sonuncuya kadar geldim. Ve son trabzanımı da tek olarak yaptım. 1-2 zincir çektim ve çevirdim. Hemen yine burada tek trabzanımı yaptım. Bakın her V'nin üzerine çalışmıştık ki şimdi tam ortadakine, yani zincirin içine battığımız trabzana, şuraya bir trabzan, 1-2 zincir, aynı yere yine bir trabzan. Bakın öbürü burada, şu tepesine batacaklarımız böyle tümsek olarak gözüküyor. Bakın trabzan şöyle, ya da 1-2 üçüncüye bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Bakın iki seçeneğiyle de gösterdim. 1-2 üçüncü, ya da bakın burada direkt gözüküyor zaten bu. Yine V'lerimizi yapacağız ve yine örneklerimizi kurarak ilerleyeceğiz. Pratik de ilerliyor çünkü. Yapımı pratik olduğu için. Şöyle hemen bakın göstereceğim. Şurası da bizim örgümüzün ön yüzü. Örneğe kurduğunuzda bu detaylar daha belli olacak. Ve Selanik örgüsüne de benziyor. Aralarında çukurlar oluşuyor. Güzel duruyor. Ve böyle boyunu büyüteceğiz. Bakın buradaki geçiş sizi yanıltmasın. Hemen orayı da göstereceğim. Koltuk altına geldiğimizde 1-2, bakın üçüncü ve bu. Buradan direkt örneğimize geçeceğiz. Bakın 1-2, yine battığımız yer burada. Yani direkt örnek yapacağız. Bu boşlukta bir şey yapılmayacak. Sizi yanıltmasın. Evet arkadaşlar, şimdi sırayı tamamlayacağım yine. Sıramızı tamamladığımızda dönelim ve yine tekrardan örneklerimizi kurmaya başlayalım. Her V'yi ayrı çalışacağız. Birinci trabzanı boşluğundan aldım. Bir trabzan. Zincir içine bir trabzan ve ikinci trabzanı boşluğundan aldım. Sıradakine geldim. Ve bu döngü böyle devam edecek arkadaşlar. Örneğimiz 2 sıradan ve yaptıkça, üst üste bindikçe göreceksiniz. Güzel olacak. Ve boyunu böyle uzatacağız. Evet arkadaşlarım, haydi örelim. Evet arkadaşlarım, bakın yeleğimiz çok güzel oluştu. Boyunu da ördüm. Gereksiz yere boyunu çok fazla uzatmayacağım. 2 ip almıştım ben bu yelek için ama bir iple 0-1 yaş için bize yetecek ölçüde ve 100 bakın 100 gramlık 300 metre iplerden alırsanız, hatta 325'lik ipler de var. Alize'nin ipleri, ondan da alırsanız yine bir iple bu büyüklükte bir ölçüde çıkartabilirsiniz. Ama biraz daha hani 1,5-2 yaş için yapmak isterseniz boyunu, o zaman ipimiz yetmeyecektir. Şu an bakın bu ölçü gayet güzel bir ölçü. Etek uçlarında bakın şöyle örneğimi tam olarak yaptım ve buradayım. Şimdi şu kenarına böyle minik bir tığlama ile döneceğim. Daha da büyütmek isterseniz büyütebilirsiniz. Şöyle tutayım ve örnek sırasının ne kadar olduğunu göstereyim. 2 sıra bir örnekti. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra örnek sırası yaptım. Gayet güzel bir boya erişti. Şimdi bakın burada örneklerimi tamamladım ve yukarıya doğru, ön biyeyi yukarıya doğru gideceğim. Ve öbür ucuna kadar, yakayı da dahil
Bu uca kadar aynı tığlamayla tığlayarak geleceğim. Trabzanlarımızı kullanacağız. Bakın şu trabzanlar var ya. Şimdi burada bir zinciri çektim. Trabzanın içine bir sık iğne yaptım. Bir iki zincir çektim. Aynı yere bir de sık iğne yaptım yine. Bakın şöyle. Tekrar trabzan sırasına atladım. Bakın ikinciye. Buraya bir sık iğne. Bir iki zincir. Aynı yere bir tane daha. Öbür trabzan sırasına atladım. Bakın bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Öbür trabzan sırasına bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Sadece trabzan boşluklarına batarak ve bakın çok güzel bir görüntü oluşturdu. Çıtır çıtır duracak. Şimdi bu yakanın ucuna kadar devam edeceğim böyle. Oradaki atlama sayımızı da size söyleyeceğim. Bir bebek yeleği ortalama en fazla 35 santim olmalı. Yani 1 yaşına kadar bir bebeğin giyeceği yeleğin boyu 35 santim olmalı. O boyda ördüğümüzde rahatlıkla giydirebiliriz. Hani daha fazlası uzun oluyor. Bebek büyür, yelek büyür, hırka büyür. Bu hep böyledir. Şimdi yakanın sonuna, ucuna kadar gideceğim. Evet, yakanın sonuna, ucuna geldim. Bak burada, şimdi şurada en uçtakine bir sık iğne yaptım. Şöyle. Bir, iki zincir çektim. Bir önündekine bağladım. Tekrar onun önüne bir sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Sıradakine bir bakacağım şimdi. Burada bakın şöyle, eğer ki bollaşırsa atlayarak yapacağım ama bollaşmayacak. Arada iki sık iğne yapmış olacağız. Bir, iki. Şimdi şu artış noktasına geldiğimizde üzerinden atlayacağım. Bakın. Bir taneyi bırakacağım. Burada bir taneyi bırakacağım. İkinciye. Bir tane daha bıraktım. İkinciye. Şöyle. Yakanın gidişatını bozmadan devam edeceğim. Ve şimdi öbür artış noktasına kadar bakın burada da iki taneyi atlayarak yapacağız. İki zincir. Oraya kadar geleyim. Arada iki sık iğne, iki zincir. Hani böyle minicik bir tığlaması olacak. Bir, iki zincir. Tekrar. Yani burada bu noktaya geldiğimizde iki taneyi atlayacağız. İki. Bakın. Birinciyi yaptım. Bir atladım. Bu tarafa geldim. Bir, iki. Ödümü patlattı bizim duman kız. Ve şimdi yakayı da sona kadar bu şekilde götürelim. Ve sonra aşağıya doğru ön biyeyi yaparak gideceğiz. En sona geldiğimizde şimdi buradan aşağıya yine tığlamamızı yaparak ineceğiz. Yine trabzanların içinden gideceğiz. İki zincir çektim aynı yerden. Bakın sıralamayı bozmayacağız. Arada iki tane sık iğne yapmış oluyoruz. Ve böyle. En uca kadar devam edeceğim. Kollarının kenar tığlamasını da yaptım. Şimdi onu da göstereceğim. O yüzden dedim bir ip gayet güzel yetiyor. Şimdi size bitmiş halinin ölçülerini de söyleyeceğim. Ne demek istediğim daha belirgin olacak. İnternetten araştırabilirsiniz de. Yani bir yelek boyuna kadar olmalı. Bunların hep ölçüleri var zaten. Enine kadar olmalı, boyuna kadar olmalı. Hepsi var.
O yüzden rahatlıkla örebilirsiniz verdiğim ölçülerde. Çünkü şaşmaz. Tam üstüne göre olacak. Evet arkadaşlarım, şimdi ben bakın etek ucunu da tığlayabilirim. İpim yetecek gibi duruyor. Kalan ipimi de zayi etmeyeyim. Şöyle ineceğim aşağıya şimdi. Evet arkadaşlar, etek ucunu da dolaşacağım. İpim yetecek. Çünkü niye? Bakın kol kenarlarında V'ler yapmıştık. Şöyle göstereyim. V'lerin üzerine buradan tam ortadan ipimi bağladım. Ve buraya da aynı şekilde örneklerimi bir sıra yaptım ve burada gelip geri bitirdim. İki kolunu da aynı şekilde bakın. Zaten V'lerimiz hazırdı. Sadece bir sıra örneğe kurdum ve getirip burada bitirdim. Şöyle. Şimdi bu kalan ipimle etek ucunu da tığlayacağım ve yeleğimi bitireceğim. Şimdi etek ucunda bakın şöyle, burada da ara noktalara gireceğim. Şu şekilde bir deneyeyim bakayım nasıl olacak. Biraz daha açılımlı durur ve güzel durur gibi geldi. Böyle trabzanların ara noktalarına 1 2 bir bakalım. Şöyle bakın, biraz daha açacak ve daha uçuş durduracak gibi gözüküyor. Eğer bu şekilde beğenmezseniz şu uç kısımlara batarak da, tepelerine batarak da yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Bu şekilde de tepe noktalarından ilerleyebilirsiniz. Ama sanki böyle güzel durdu. O yüzden devam edelim gibi geldi. Şöyle bir bakayım. Bak. Ve şimdi sona doğru ilerleyeceğim. Bereketli çıktı ip. Güzel oldu. Evet arkadaşlar. Halen ipimde şu kadar ip kaldı. Ve yeleğimi bitirdim. Bakın. Şöyle. Şimdi düğmelerimiz burada. Boyunu ölçeceğim ve göstereceğim size. Şimdi enini ve boyunu. Bakın bu şekilde. Şöyle. Şimdi yeleğimin boyunu ne dedim? En fazla 30 santim. Yani 30 santimden fazlası şey olur bakın. 30, hadi bilemedin. Biraz daha uzunu isterseniz 35 santim, yani bir örnek daha eklediğinizde 35 santimi bulursunuz. Şu göğüs hizası bakın şurası. Şöyle şuradan tuttuğumuzda bakın şura şöyle 25 santim. Gördünüz mü? Şöyle, hatta fazlası da vardır da üst üste bak getirdim burayı çünkü. Bu genişlikte de buraya eriştiğimizde bu bize gayet güzel bir genişlik elde ediyor. Şöyle görünmüyor herhalde. 25 santim tam burası. Ve boyumuz da tam 30 santim. Benim ölçüm bu cetvel. Ben bununla ölçüyorum. Hani fazlasını yapmıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu detayları çoğu videomda göstermiyorum ama hani ölçüyü tam yaptığım için eminim ölçüden. O yüzden bu bizim ölçümüz gayet güzel ve şu an çok da güzel oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videolarımı izleyip paylaşarak siz de bana destek çıkabilirsiniz. Ve bu güzel yeleklerimi, güzel hırkalarımı ve güzel örgülerimi daha fazla insanın izlemesine yardımcı olabilirsiniz. Her şey sizlerin izlemesi sayesinde olacak teyze hoşları. Ve bu güzel yeleklerimi birlikte örmeye devam edeceğiz. Ve şimdi siz beni izlemeye devam edin. Alın ipinizi, gelin ve örün. Şimdi bundan sonraki videomda da yine bir yumakla bir yelek yapmaya çalışacağım. Bazı örneklerde çünkü bir yumak yetmiyor bize. Biraz daha tasarruflu modeller yapmaya çalışacağım. O zaman hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.